Merhaba. Şimdi Çeşme'deyiz. Gençlik Rüzgarı çekimleri vardı. Sabri abiyle beraberiz. Abi nasılsın? Hele bir anla, aşkı zamanla, Abi kışlar bahara döner gibidir. o zaman Bir şey söyleyeceğim. Hep şarkıcı olmak istemişimdir. Ya. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birçok insan seni burada diş hekimi olarak biliyor Evet. ki çok iyi bir diş hekimisin. Bence. Senin söylediğin gibi yani efektif bir fonksiyonel. fonksiyonel bir diş hekimisin. Ama aynı zamanda senin bir de farklı bir yönün var. Müzik. O yüzden dedim şöyle bir pas atayım. Nereden geliyor? Mesela Elvis Presley nereden geldi? Abi tamamen tesadüf ya. İlk ben çok özeniyordum şarkı söyleyenlere. Bir de böyle diş hekimliğinin içine doğduğum gibi bir şeydi. Yani çocukluktan beri hep böyle iş mutfağında olsun, baba mesleği olduğundan ötürü. Hem dişlerle oynayarak büyü, sonra işte laboratuvarda çalış gençlik yıllarında, sonra üniversiteye gir, sonra doktora yap. Hep özenirdim, böyle sokak çalgıcılarına özenirdim, sokakta şarkı söyleyenlere özenirdim. Bir gün bir Elvis Presley partisinde tesadüf eseri sahneye çıktım. Ah, Bir daha tesadüfen da bir dakika dur. Ya Tesadüfen nasıl şarkıcı? Yani Ya hazır orada- olmasan çıkamazsın. şöyle, o ara ben böyle arabada bir Elvis Presley kaseti vardı, onu dinliyordum. Hangi şarkı söyle bana? Well, it's one for the money, two for the show, three get ready now, go cat go diye. Rock and roll şarkıları Süper dinliyordum. tabii canım. Hı hı. Sonra o partide böyle ünlüler vardı. Herkes çıkıp bir şarkı söylüyordu Elvis'ten. Sonra insanlardan karaoke partisi gibi düşün. Ben de ismimi yazmıştım. Ben çıkınca büyük bir sükse oldu. Yani böyle çok etkili oldu yani. Çok insanlar bir daha falan istediler. Sonra orada bir işte Elvis Fan Kulübü, onun kurucusuyla tanıştım sevgili Kemal abiyle. O Kemal abi Elvis partileri düzenliyoruz, sen de bizle gel. Orada sahneye çıkarsın gibi. Öyle bir başladı yani Elvis Presley şarkıları Ve söyleyerek aslında başladı. hala devam ediyor. Ediyor evet. En son hani yurt dışına da çıktım ben. Bükreş'te bir konser verdiğini de biliyorum. Evet. Şimdi oradan bir spor adamı olarak tabii şimdi bir sana bakıyorum şöyle. Acayip bir voleybolcu tipi var ya da yüzücü tipi var. Futbolcu olsaydın Abi. süper bir futbolcu olurdun. Hiç bulaşmadın mı spora? Ben çocukken aslında Almanya'da o atletizmle uğraşıyordum ve çok iyi bir atlettim. Ben eyalet ikinciliği var. 2 Atlet defa. derken geniş bir yelpaze. Yok. Koşu, Hı. uzun atlama. Oo. Genelde bu ikisinde iyiydim. Hı. Uzun atlama ve Kısa mesafe o zaman 200 metre falan koşuyordun. uzun mesafede de iyiydim. Bak bizim o yaş grubunda 50 metre sprint Hı vardı. hı. 100 metre, 200 metre, 500 metre, 3000 metre. Orta mesafeye geçiyor oradan. Heh, evet. o 3000 metrede de çok iyiydim. 1000 metrede de çok iyiydim. Hepsinde aslında çok iyiydim. Eyalet ikincisi olduğumda da çok enteresan. Şimdi Almanlar bilirsin önemserler kendi spor başarılarını. Şimdi ben ikinci oldum. Birincisi de siyahi bir arkadaş olmuştu. Çok Almanlar tabii bozulmuştu bu duruma. Birinci bir siyahi, ikincisi Türk olunca. Daha çok çalışacağız ve o kürsüyü bu adamlara bırakmayacağız. Ama biliyor musun bak ben Türkiye'ye döndüğümde benim orada Almanya'daki spor hocam bir referans mektubu yazdı. Dedi ki gittiğinde bunu Türkiye'de spor hocana ver. Ve içinde benim beden ölçülerim, büyüme oranlarım, hangi konularda daha üstüme düşülmesi gerektiği vesaire. Mektubun da sonunda ileride olimpik bir sporcu olmaya aday olduğumu da yazmış. Ben Türkiye'ye geldiğimde onu okulda spor hocama verdiğimde beni basket takımına aldılar. Aha bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. O yüzden- Baktın mı yanılmam. Spor var yani. Ama yok bir dakika benim hemen basket takımına aldılar ama ben basketbol benim için travmadır o yüzden. Ha. Çünkü basketboldan ben anlamıyordum, bilmiyordum oynamasını, kurallarını bilmiyordum. Beni maça soktular hemen. Sonra tabii. Sonra ben tabii orada steps yapıyorum. Sürekli top geliyor bana. Ben de sonra da Bilmiyorum ki. çık dışarı bir de olimpik sporcuymuş, madalyası varmış diye. Bir de azar işittim. O yüzden basketbol çok büyük travmadır üstümde. O zaman bu travmayı atlatmak için seninle önümüzdeki sene bir maça gidelim tamam mı? Belki birkaç maç seyredersek atlatırsın. Şimdi tabii aslında ben konuğum ama Melih'i Evet. çok seviyorum. Melih'i yaklaşık 4 yıl oldu mu? 4 yıldır falan Evet. tanıyorum. 4 yıldır bana şunu söylüyor. Abi bak gel zamanında şu dişleri yapalım. Çünkü benim ağzımda neredeyse diş yoktu. Olanlar çürüktü. En sonunda oraya oturdum ve
Ya. Şakkadan Nasıl anlatalım bu golü Nasıl size? anlatalım bu dişleri size? Nasıl anlatabiliriz? Hacı, hacı. Oradan. Abi şu Şampiyonlar Ligi maçları nasıldı? Ha. Bir anlat. Seni oradan ben çok severek izliyordum eskiden. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek Sabri Yuga'nın sesiyle izlemekti benim için yani. Gerçekten o Galatasaray'ın Ha. müthiş maçlarını. Evet değil mi? Evet. Ne oldu? Yine yapsak öyle bir şey ya. Bu sene mesela Şampiyonlar Ligi maçlarını sen anlatsan. Bu sene Şampiyonlar Ligi 3 yıl boyunca TRT'de çok güzel arkadaşlarım anlatıyor. Ama derse ki TRT Sabri'cim gel anlatır mısın? Hayır demem tabii ki ama konumuz şimdi sensin. Tamam. Kulaklarını çınlattım. Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun bir röportajına denk geldim. Futbolcularına özel diş hekimi tavsiyesinde bulunuyormuş ve mutlaka diş sağlığına dikkat etmelerini istiyormuş. Ya bu konuda takıntılıymış üstelik. Evet. Ben biliyorum The Sun gazetesi yazmıştı bunu. Jose Mourinho Abi bak bu konularda hassasın. Jose. 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 Niye? Çünkü adam Portekizli. Ha, Portekiz, Jose. Jo. Ama İspanyol olsaydı Jose olacaktı doğru. Evet. Jose Mourinho Evet. çok takıntılıymış bu konuda. Gerçekten sporcuların diş sağlığına çok ciddi önem veriyormuş. Ben merak ediyorum sebebi ne olabilir? Ben kesinlikle merak etmiyorum. Biliyorum sebebini. Çünkü bu adam akademik bakan bir adam. Kesinlikle fizyolojiyle alakasını kurmuştur. Tamam işte şöyle diş çürüğü olan ağzında enfeksiyona neden olabilecek bir şey olan insanlar tabii spor genel anlamda başarısı düşebilir, performansı düşebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Genel anlamda bilimsel olarak da açıklaması bu gibi görülse de ben şeyi merak ediyorum. Hep anlattığım bir konu var. Bu oklüzyon ve Evet. oklüzal splintlerin Oklüzyon ne demek bilmeyenler var. Ya çeneler arası ilişki demek, kapanış demek. O kapanışın bir tarafın daha az basması, bir tarafın daha fazla basması halinde ki bu çok oluyor, çok insanlarda böyle. Bizim bedenimiz buna ayak uyduruyor, adapte oluyor. Bu taraftaki kaslar daha fazla çalışıyor, bu taraftaki kas ona göre regüle oluyor. Ama bu şuna neden oluyor. Tabii çeneler arası ilişki bozulduğunda iskeletsel olarak bir adaptasyon meydana geliyor. Bu da omurganın da ona adapte olmasını sağladığı için aslında bütün bedenin kas simetriği regüle olmuş oluyor. Yani daha simetrik çalışması için buradaki çeneler arası ilişkiyi de dengelemek yani balanslamak lazım. Bunun için biz plak yapıyoruz mesela kapanışı dengelemek için. Olimpik sporculara da performanslarını arttırmak adına ve sakatlanma riskini düşürmek adına böyle plaklar yapıyorlar. Olimpik sporcular derken mesela Yani yüzücülere mi? Mesela koşan, Boksörlere mi? Özel- yok daha çok atletizmle ilgilenenler. Mesela bir şey söyleyeyim. Benim buna ihtiyacım var mı? Yani benim için sen bunu vücudumuzun- yapsan fonksiyonel bir Tabii. işlem yapmış olur musun? Ya şöyle vücudumuzun bir yüklenme kapasitesi var ya. Hı. Bu yüklenme kapasitemiz bizim o çeneler arası ilişkiyi bozuldukça bizim buna adapte olmamız gerektiği miktarda vücudun yüklenme kapasitesi azalıyor. Aslında biz ne kadar kendimizi o simetrik hale getirip o dengeye getirirsek şimdi bu kapanışla ilgili o kadar vücudumuzun yüklenme kapasitesi arttırmış oluyoruz. Yaptığımız tedavilerimiz de hep bu yönde olduğu için işte o önce biliyorsun fizyoterapiyle önce o omurgayı düzeltip dişleri ona göre yapmak gibi. Şimdi Jose Mourinho da bu konuda bilgi sahibi ise eğer gerçekten ki çok az insan bilir bunu. Aslında biraz daha güncele dönmek istiyorum. Hepimizin başına gelen. Olabilir doğuştan, sonradan kazayla ama mesela diş bozuklukları var. Köpek dişlerinin ön tarafta olanları görüyorum mesela. Evet. Dişlerinin çok çapraz olduğunu, karmaşık olduğunu görüyorum. Çok mu acı çekerler? Düzelme imkanı yok mu? Bizi rahatlatıcı bilgiler verir misin lütfen? Ya tabii uzun soluklu tedaviler bunlar. O diş çapraşıklıklarını Bu korkutucu geliyor bana. Uzun soluklu tedavi deyince bu söylediğin kadar korkutucu. ama mu? günden güne daha iyi hissedecekleri Hı. şekilde bir tedavi olduğunu unutmasınlar. Yani bir tedavi uzun solukluysa eğer uzun süre uğraşacağım onun sonunda mutlu olacağım gibi düşünmesinler. Yani şöyle bir tedavinin başladığın ilk 1-2 hafta tabii ki zorlu olabilir Bir ama sıkıntı var. o sürecin devamında hep daha iyi hissettiğin, hep yaşam kalitenin arttığı bir sürece giriyorsun zaten. Hı hı. Ya benim o uzun tedavilerde karşılaştığım yorumlardan sana bir anekdot vereyim. Hı hı. Mesela tedavi bitiyor artık. Tamam artık bir sonraki aşamaya geçelim dediğimde ya biraz daha dursun.
Biraz daha belki daha iyi olur. Değil mi? Yani işte o çünkü o gitgide daha iyi hissetmeye, daha konforlu hissetmeye alışan hastalarımız artık tedaviyi bitirmek bile istesek biraz daha dursun, daha da uzasa daha da iyi olur belki diye düşünebiliyorlar. Yani şey değil mi? Yani korkmayın lütfen. Tabii. Yani eğer halinizden memnunsanız, sağlık anlamında bir sıkıntınız Sen de yoksa sorun korkmadın yok. mı yıllarca? Evet, onu söylüyorum işte. Ben üniversitede dişim çürüyordu. Hastaneye gidiyordum. Çekiyorlardı. Çekiyorlardı. Dolayısıyla ağzında azı dişi kalmadı. Sana geldiğim zaman onun için mesela ben biraz geciktiğim için bu implant imkanı da yoktu. Fakat Ama o işte keşke şimdi dur olsaydı. oraya geleceğim. Şimdi eskiden sadece şuradan implant vardı ama şimdi tıp öyle ilerledi ki şöyle gelip implantı öyle takabiliyorsunuz. Yani acayip bir şey oldu bu. Geç kalmayın lütfen ya. Vallahi. Evet, geç kalmak tabii şimdi ne oluyor? İmplant yapmak için geciktiğimiz zaman o çene kemiği dişi tutması için olan Evet. bir kemik. Ve biz çene kemiğine yerleştiriyoruz implantı. Eğer diş çekilip orası uzun süre boş kalırsa oradaki çene kemiğinde bir erime, küçülme oluyor. Sonra implant yapmak istediğimizde yeteri kadar orada kemik bulamayabiliyoruz. Hı hı. O zaman önce kemik yapmak zorunda kalıyoruz. Sonra implant yapmak Bu zorunda da kalıyoruz. enteresan bir şey. Kemik Zorlaşıyor. yapısı ama bakın belki Melih Şengül'ün bu sözleri tedirgin edici olabilir ama inanın o kemik yapmak dediğiniz şey doğal hale geldi artık teknolojinin de diş hekimliğine yardımıyla. Tabii. Yine kişinin kendi kemiğinden böyle yedek parçalarımızın olduğu yerler var. Hı. Oralardan kişinin kendi kemiğini alıp ihtiyaç olan bölgeye transfer ediyoruz. Öyle bir nakil yapabiliyoruz. Bunlar bir seferlik ameliyatlar. Çok yaptığımız şeyler tabii. Çok gerek duyduğumuz şeyler. Ancak yine söylüyorum, eğer başta diş kaybı gerçekleştiği zaman eğer implant yapacak olsaydık, hemen o zaman bir müdahale edilmiş olsaydı, o zaman böyle bir kemik transferini, kemik yapma zorunluluğu ortada kalkacaktı. Hiç gerek kalmayacaktı yani. Bunlar hep böyle uzun süre beklemekten kaynaklanan. Şimdi seninle konuştukça aklıma bazı diş problemleri geliyor. Mesela benim oğlumun diş problemi vardı. Doruk'un. Doruk'a da selam yollayayım buradan. Diş aralığı vardı Melih. Şu aralığı vardı ki Evet. birçok arkadaşımda da bu aralık var. Bununla barışık olanlar var. Tabii. Ama bununla barışık olmayıp da yeme problemi yaşıyorum Tabii diyenler var. şanını, Mesela- şöhretini Hı. buna borçlu olanlar var mesela. Hiç Ne yapmalılar? Ya bundan ne kadar rahatsız olduklarına bağlı. Hı. Oysa ki tabii bir şikayetse bunu düzeltmek çok kolay bir şey. Değil mi? Kolay değil mi? Tek seansta Hı. çok kolay olabiliyor. Ama ben çok karşılaştım. Mesela bu bizim aile şeyimiz. Bütün Anladım. ailemizde var. Ben bunu kapattırmak istemiyorum diyen, bütün dişleri yapılsa bile onu bilerek yaptığımız hastalar da oluyor. Bıraktığımız oradaki o ayrıklığı. Mesela ben hatırlıyorum yine çocukluk yıllarında o zaman rahmetli Süleyman Demirel. Evet. Evet, bizim orada dişleri yapılıyordu. Ve onun dişleri de ayrıktı hatırlarsan. Hatırlarım. Ve o dişleri komple porselene çevriliyordu. Bir protez yapılacaktı. Hani onun düzeltilmemesi, o şekilde bırakılması gerekiyordu. Oysa ki protezin biyomekaniği gereği bizim o ön dişleri birleştirmemiz lazımdı. Hatırlıyorum babam arkasından dönen böyle bir metal barla onu birleştirmişti. Önden ayrık görünüyordu ama arkadan birleşikti onlar aslında. O Süleyman Demirel'in tabii bir imzası gibi bir duruşuydu. Ta o gençlik yılı 60'lı yıllarda hatırlarsan siyah beyaz resimlerde o hep ön dişleri öyleydi. Bu arada ünlüler var mesela bunu hiç kapattırmak istemeyen. Kapattıran da var ama. Tabii var. Tarkan mesela Aha. kapattırmıştı. Ama Bu- Tarkan'ı kapattırması son derece normal çünkü o şarkı söylerken seste Evet, S Olabilir. yapabilir değil mi? değil mi? Mike Tyson vardı mesela. O hala Aha. öyle. Vanessa Paradis var. Ha, Madonna var mesela. var. Bunlar asla o dişlere dokundurtmazlar. Dokunmaz. Bu bir de uğur getiren şey. Çok insanın o şans getirdiğine inandığı bir şey. O yüzden bu sizin o oğlunuz muydu? Doruk. Hayır, Doruk. Hı, hı. Doruk. O zaman Doruk eğer bunu sana şans getirdiğini düşünüyorsan kapattırmak zorunda değilsin. Buna Kapattırdı. rahatsızsan. Tel kapattırdı kullandı, mı? kapattırdı, bitti. Küçük yani 6-7 yaşında falan tel taktı. Hiç problem olmadan. Bir sene falan ama o tel ağzında kaldı. Evet. Kapattı. Yani kendisini bundan şans bulduğuna inanan insanlar varsa kapattırmayabilirler. Peki senin diş temizliğin, diş bakımı nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. Çünkü gitmiyor. Lastiği patladı. Vites kutusu dağıldı. Şaside bir problem var. Tekerler de patlak.
Ne Neden bunu yapıyorsun yapıyorum diş ben? temizlik için? Ben neden bunu yapıyorum Melih? Yani niye gelmiyorum? Niye dişlerimi temizletmiyorum? Bu ağız bakımı, ağız sağlığı son derece önemli. Biliyorum ama ihmal ediyorum. Ya bu normal insani bir şey. O yüzden zaten diyoruz. Günde 2 kere fırçalayın. Fırsat bulacak diş ipi yapın evet. Ama 6 ayda bir diş hekimine gidin. Ha. Dememiz bu yüzden. Ya benim diş Yani- hekimi arıyorum ben. Bana randevu veremiyor. Ben de arıyorum abi. Tanıdığın iyi bir hekim var mı? Aletleri getirdiysen şurada hemen bir diş temizliği yapalım. Getirdim. Ben hep taşırım yanımda biliyor musun? Ha. Bak benim böyle bir çantam vardır küçük. Hı. İçine mutlaka tatile giderken, bir yere giderken böyle bir motor, muayene takımı, Hı. yapıştırıcılar mesela yapıştırıcı mutlaka Aynen koyarım. öyle. Çünkü denize girerken orada burada diş Hı. kaplaması, köprüsü insanların düşebiliyor. Orada hemen müdahale edebiliyorum. Yani yapıştırıcı olsun. Eldiven, maske bu genel gider böyle en temel şeyleri mutlaka iç çanta halinde yanıma getiriyorum. İhtiyaç zaman hadi. olursa. Gel şu dişin temizliğini yapalım. Evet, Sabri Ugan. Sabri abimizi çok seviyoruz. Onunla bir hasta hekim ilişkisinin yanında bir abi kardeş ilişkimiz de var. Gençlik Rüzgarı bizim programın da aynı zamanda dış sesi mi diyeyim. Evet. Seyircilerime, benim YouTube kanalımdan seyircilerime söylemek istediğim bir şey var mı başka? Var. O da şu. Feridun Düzağaç'a selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Olmaktan korktuğum yerdeyim, çeşmedeyim, nefis bir deniz, boyalık otel, daha ne isterim ben. Bu arada Çeşme böyle eser hep çok güzel. O yüzden sörfçüler çok seviyor burayı. Ya evet ama bir haftadan beri rüzgar hiç kesmedi, farkındasın değil mi? Bir de sıcağı sevmeyenler Evet. yani böyle esintili yerleri seven insanlar Çeşme'yi tercih ediyor tabii. Önümüzdeki kış muhtemelen Sarıkamış'ta olabiliriz. Kayak Bir de yaparken. bir de yapımcımız var. Yapımcımız. Evet. Evet. Dalarmışım böyle. Ya, yapımcımız aynı zamanda Bir sonraki destinasyon sürpriz. iki çocuğumun anası. Canım eşim. Oo, Evet. Canlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.